Üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu 30 yaş altı erkeklerde sertleşme sorunu nedenleri, nasıl tedavi olabilir? Hiç de az değil aslında 30 yaş altı erkeklerdeki sertleşme sorunu. Kliniğimize hemen hemen her gün 30 yaş altında erkek hasta geliyor sertleşme bozukluğuyla ilgili. Tabii bilindiği üzere 50 yaşına gelen erkeklerde erkeklerin hemen hemen yarısında sertleşme sorunu meydana geliyor. Az ya da çok bir şekilde cinsellikle ilgili sıkıntıları meydana geliyor. 30 yaş civarında genelde bu durum %10, %20 civarında olabiliyor hastalarda. En çok nedenlerine bakacak olursak cinsel tecrübesizlik çok önemli. Erkeğin mutlaka cinsel organlara hem kadında hem erkekte hakim olması gerekiyor. Lokasyonuna hakim olması gerekiyor. Enini boyunu her şeyin bilmesi gerekiyor. Cinsel tecrübe aynı zamanda çok önemli. Aslında bilgi anlamında da çok önemli. Doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Ne yazık ki insanlar bilgiyi Google'dan ya da işte arkadaşlarından edinebildikleri kadar ediniyorlar cinsellikle ilgili bilgiyi. Daha sonradan bazen duvara toslamış gibi sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bir de hatalı bilgiler çok büyük bir sıkıntı. Yani gene sağdan soldan kişinin aklında hatalı bilgi olabiliyor. İşte gene bunu internetten doğrusunu öğrenebiliyor ya da tamamen yanlışını öğrenebiliyor. Onun dışında mastürbasyonu zararlı bir şekilde yapmak nedir işte? Çok kısa sürede sonuç odaklı, çok fazla sayıda ve çok baskıyla ve kuru bir şekilde yapmak mesela. Bu şekilde travmatik mastürbasyon yaptığınız zaman daha sonra cinsel hayatınız başladığında kişide cinsellikle ilgili erken boşalma, geç boşalma ya da işte penis vajene girdiği zaman penisin hissetmememe, o vajenin hissedememe, hazzı alamama gibi problemler çıktığı zaman gene cinsellikle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Onun dışında kadın partner faktörü neden önemli? Kadın partner erkeği ciddi bir şekilde eleştirebilir. İşte penisin küçük olduğunu, iyi ilişkiye giremediğini, tatmin olamadığını falan söylediği zaman erkek de kalıcı travmalar, kalıcı yaralar açabiliyor. Yani gerçekten bir kadının söylediği bir laf, bir söz bazen 10 tane ürolog düzeltemiyor buna. Mümkün olmuyor. Kişiyi o çukurdan dışarı çıkartmak mümkün olmuyor gerçekten. Kadın partner faktörü de çok önemli. Bir de pornografide ne yazık ki kişi pornografide real seksle bu sanal seksi birbirine karıştırabiliyor gerçekten bazen. Cinsel ilişkide gerçekten her şey bu pornografide gibi olacakmış gibi düşünebiliyor. Ama kadının memesinin üzerine bir kıl gördüğü zaman, kalçalarında çatlak gördüğü zaman her şey değişebiliyor bir anda. Yani pornografiyi çok seyretmemek lazım. Çünkü aşırı derece seyrettiği zaman beyin gerçekten hangisi gerçek hangisi sanal karıştırabiliyor. Onun dışında bir de bazen bazı hastalarda cinsel kimliğin netleşmesi. Cinsel kimliğin netleşmesi derken bazen hakikaten ergenlik döneminde ya da işte ergenlik dönemi bittikten sonra kişi artık hala erkek olduğu halde işte erkeklere mi yöneleyim, kadınlara mı yöneleyim, artık ne yapayım? Bir cinsel kimlik karmaşası yaşıyor bazen kişi. Çok nadir de olsa. Burada mutlaka bir psikiyatristin desteğini alması gerekiyor. Buna karar vermesi için bu zor bir durum hakikaten. İşin içinden çıkılması zor bir durum. Bir de böyle bir durum var. Onun dışında mutlaka 30 yaş altı erkekler beslenmesi önemli bence arkadaşlar. Neden? Ben gencim, nasıl olsa bana bir şey olmaz mantığıyla düşünüp beslenmesini gerçekten çok kötü tutabiliyorlar. Çöp diyetler, çöp besinler tüketebiliyorlar. Yani mesela diyelim ki sabahleyin poğaça çay içtiniz, öğlenleyin pizza yediniz, akşamleyin de bir kavurma yediniz mesela diyelim, tamam mı? Burada herhangi bir mikro besin yok bunların içerisinde doğru düzgün. Magnezyum yok, potasyum yok, kalsiyum yok. Tamam mı? Bunlar ayrıca vitamin mineraller yok. Yani burada vücuda siz enerjiyi soktunuz, karbonhidratı soktunuz, proteinleri soktunuz ama bunları vücutta döngüsünü sağlayacak, vücuda adapte edecek mikro besinler lazım. İşte bunları sebzelerden, meyvelerden alabilirsiniz. Başka türlü almanız mümkün değil. Mesela ben birçok genç arkadaşlar folik asit eksikliğini, B12 eksikliğini çok görüyorum. Yani bunlar bizim ölçebildiğimiz vitaminler ama bunun dışında mesela C vitamini ölçemiyoruz. Mesela ölçebiliyoruz ama çok özel laboratuvarlara göndermemiz lazım. Rutin testlerin dışında testler. Onlara dikkat etmek lazım. Aşırı derecede alkol, sigara kullanımı, ne yazık ki alkol, sigara tüketimi çok olduğu zaman mitokondriyal fonksiyonlar, hücre içi fonksiyonlar, hücre içi enerji sistemi bozulmaya başlıyor. Vücut bunları vücuttan atmak için, detoksifiye etmek için uğraşırken vücudun diğer yerlere harcayacağı enerji kalmıyor. Onun dışında aşırı yoğun bir çalışma temposu da kişiyi sertleşme bozukluğuna sokabilir. Yani eğer sertleşme bozukluğu münferit değilse, yani bu mesela diyelim ki bir aydan fazla devam ediyorsa, tamam mı? Hani bizim kitap bilgilerde 3 ay denir ama gençlerde bence bu daha kısa bir süre. Yani bir kere iki kere sertleşme bozukluğu oldu diye hemen kişi kendini etiketlememeye, damgalamamalı. Eğer kişinin altta yatan
makro bir patolojisi yoksa işte damar hastalıkları, kalp hastalıkları, şeker hastalığı gibi. Bence gençlerde sertleşme bozukluğu sorunları %98'i düzeliyor. Bu tabii ki inatçı vakalar, düzelmeyen hastalar yok mu? Var, illaki var. Onları da daha detaylı değerlendirmek gerekiyor. Gençlerde genellikle sorunların üstesinden gelmek çok daha kolay oluyor. Yeter ki doğru bilgiye doğru zamanda ulaşabilsin. Bence mutlaka da aklında böyle yanlış inanışları, yanlış hatalı bilgiler varsa bir an önce düzeltmesinde fayda var. Çünkü bu gençlikten kalma bir şey kişinin yaşlılığına kadar devam edebiliyor. Tecrübesizlik, bilgisizlik, o yanlış bilginin kafada yarattığı travma ne yazık ki hayatın belki sonuna kadar devam ediyor yani. Erken boşalma problemi varsa mesela bununla ilgili hem bilgi toparlamalı hem de profesyonel destek alması da bence çok iyi olur. Neden? Çünkü hala 60 yaşına gelmiş. Ya hocam ben 30 yıldan beri işte 1 dakikada boşalıyorum diyen bir sürü insanla tanıştım. O yüzden cinsel bilgi önemli. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.